Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi iPhone 12 Pro Max'in incelemesini yapacağız. Evet, fazla vakit kaybetmeden kutu içeriğinden başlayalım. Kutu içerisinde telefonun kendisi, bir ucu USB-C, bir ucu da Lightning olan bir adet kablo ve birkaç belge ve bir adet de Apple sticker'ı bulunuyor. Telefonun dış tasarımına geldiğimizde ise telefonun uzunluğu 160.8 mm, 78.1 mm'de genişliğe sahip ve 7.4 mm'de bir kalınlığı bulunuyor. Ve bu telefon 226 gram ağırlığında. Ekran tarafında ise 6.7 inç OLED Super Retina XDR bir ekranı bulunuyor. Bu ekranın piksel yoğunluğu ise 458 ppi, 2778'e 1284 piksel çözünürlüğüne sahip, HDR True Tone ve P3 geniş renk yelpazesine sahip gayet yetenekli bir ekranımız bulunuyor. Ve bu ekranın parlaklığı ise normal ayarlarda maksimum 800 nit parlaklık, HDR açık olduğunda ise maksimum 1200 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Ve bu ekran ile Dolby Vision, HDR10 ve HLG gibi teknolojilere sahip video oynatabiliyorsunuz. Ekran tarafı bu kadardı. Şimdi işlemci tarafına geçelim. Bu telefonda Apple'ın A14 Bionic çipi bulunuyor ve yeni nesil Neural Engine bulunuyor. Ve bu A14 Bionic çip ise şu an akıllı telefonlarda bulunan en güçlü akıllı telefon işlemcisi. Şimdi ise kameralara geçelim. Öncelikle arka kameralardan başlıyorum. Telefonun arka tarafında 12 megapiksel Pro kamera sistemi bulunuyor. Arka kameralardan ultra geniş açılı olanı f2.4 diyafram açıklığına sahip ve 120 derece geniş açıya sahip. Geniş açılı kameramız ise f1.6 diyafram açıklığına sahip. Telefoto lensimiz ise f2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera sistemleri ile 2.5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma ve toplamda 5 kat optik zoom aralığına sahip oluyorsunuz. Ve 12 kata kadar dijital zoom yapabiliyorsunuz. Lidar tarayıcı sayesinde gece modunda portreler çekebiliyorsunuz. Bu telefon çift optik görüntü stabilizasyon sistemine sahip ultra geniş ve geniş açılı kameralarda bulunuyor bu iki sistem. Geniş açılı lenste sensör bazlı optik stabilizasyon bulunuyor. Şimdi birkaç fotoğraf özelliğinden daha bahsedeceğim. Deep Fusion, akıllı HDR3 ve Apple ProRev desteği de bulunuyor. Flash tarafına geldiğimizde ise yavaş senkronlu, daha parlak True Tone Flash bulunuyor. Şimdi ise geçelim bu kameraların video özelliklerine. Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar HDR destekli 4K videolar çekebiliyorsunuz. Ve 24, 30, 60 kare seçeneklerine sahip 4K videoları kaydedebiliyorsunuz. Yine fotoğrafta olduğu gibi bu video tarafında da sensör bazlı optik stabilizasyon bulunuyor geniş açılı kameramızda. Ultra geniş açılı kamerada ise optik stabilizasyon bulunuyor. Video çekerken ses yakınlaştırma özelliğini kullanabiliyorsunuz. Uzaktaki bir nesneye zoom yaptığınızda ses de mikrofonuna yaklaşıyormuş gibi yaklaşabiliyor. 240 kareye kadar 1080p'de ağır çekim videolar kaydedebiliyorsunuz. Ve bu lenslerimizi safir kristal lens kapağıyla koruma altına almış Apple. Arka tarafındaki kameraların özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ise ön tarafa geçiyoruz. Ön tarafta ise 12 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip kameramız bulunuyor. Ön kamerayla gelişmiş bokeh ve derinlik denetimine sahip portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Animoji ve Memoji gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Gece modu da bu ön kameramızda bulunuyor. Deep Fusion, akıllı HDR3 gibi özellikler de bu kamerada bulunuyor. Ön kamerada ise Dolby Vision ile 30 kareye kadar HDR destekli 4K videolar çekebiliyorsunuz. Yine arka tarafta da olduğu gibi 24, 30 ve 60 kare seçeneklerine sahip 4K video kayıtları yapabiliyorsunuz. Ön tarafta 120 kare 1080 piksel çözünürlüğüne sahip ağır çekim videoları kaydedebiliyorsunuz. Ve ön tarafta da aynı şekilde hızlı çekimde stabilizasyon ve gece modu gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Ve arka tarafta da olduğu gibi ön tarafta da Quick Take video özelliğini kullanabiliyorsunuz. Kameralar bu şekildeydi. Şimdi de bağlantı ve servislerinden bahsedeceğim. 5G, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 gibi bağlantı seçeneklerine sahip. iBeacon ile mikro konum takibi yapabilmeniz olanak tanıyor. Ve aksesuar tanıma özellikli NFC bulunuyor içerisinde. Bağlantı ve servisler kısmı da bu şekildeydi. Şimdi ise son olarak batarya ve şarj özelliklerinden bahsedeceğim. iPhone 12 Pro Max'in içerisinde 3687 mAh batarya bulunuyor. Bu bataryayı kablo ile 30 Watt'a kadar hızlı şarj edebiliyorsunuz.
MagSafe ile 15 Watt'a kadar hızlı şarj edebiliyorsunuz. Ve diğer kablosuz şarj aletleriyle 7,5 Watt'a kadar hızlı şarj edebiliyorsunuz. iPhone 12 Pro Max'in bütün özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videodan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bana destek olmak için ise videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki video için önerilerinizi veya iPhone 12 Pro Max hakkındaki diğer sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.